Hyundai i30 ile birlikteyiz. Bu i30 sizin görmüş olduğunuz i30'lardan daha farklı. Nasıl mı? Bunun kaputunun altında 1.6 litrelik turbo beslemeli tam 186 beygir gücünde benzinli bir motor görev yapıyor. Bakalım bu i30 kompakt hatchback sınıfında performans beklentisi olanların ihtiyaçlarına ne gibi cevaplar verebiliyor? Gelin hep beraber inceleyelim. Performanslı bir araç yapıyorsanız görünümünü de sportifleştirmek zorundasınız. Hyundai'de i30 Turbo'da bunu tam anlamıyla yerine getirmiş. Bu araç diğer kardeşlerinden özellikle tampon tasarımıyla ayrılıyor. Görmüş olduğunuz gibi Hyundai'nin imzası niteliğindeki altıgen panjur bu turbo versiyonda daha farklı bir şekilde kullanılmış. Gri parçalar, ledli gündüz farları ve farın içindeki siyah renk kullanımı aracın önden daha sportif görünmesini sağlıyor. Peki profilinde ne gibi değişiklikler var? Otomobilin kasası değişmediği için profilinde bir farklılık yok. Ama koyulan aksesuarlarla yandan bakıldığı zaman da i30 Turbo daha farklı görünmeyi başarıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu 18 inçlik çift renkli ve 5 kollu jantlar otomobile daha dinamik bir hava katmış. Peki arkasında neler var? Gelin bir de o tarafa bakalım. Arkası ise gücün dışa en iyi şekilde yansıtıldığı yer. Burada motorun turbo olması tur boyasıyla gösteriliyor. Gücü ise sağ ve solda çift çıkışlı egzozlarla bence insanlara mesaj verme niteliğinde. Buradaki difüzörlü parça ise tasarıma gayet iyi bir şekilde katkı sağlamış. Stop lambalarının diğer i30'lardan farklı olarak LED teknolojili olduğunu söylemem lazım. Fakat benim bir tane hoşuma giden detay var. O da Hyundai logosunun altına gizlenmiş olan geri görüş kamerası ve bunu dikiz aynasından takip ediyor olmanız Hyundai'nin önemli artılarından bir tanesi. Tasarımı ile ilgili bu kadar anlattıktan sonra artık i30 Turbo'nun direksiyonu başına geçme ve teste başlama zamanı. Hadi gelin. i30'un içi de dışı gibi belli sportif detayları barındırıyor. Çok farklı değil diğer kardeşleriyle ama öne çıkmasını sağlayan belli farklılıklar var. Bunların başında bana sorarsanız en dikkat çekici olan spor koltuklar. Kırmızı renklerin kullanıldığı iyi dolgulu ve yanal desteklerin iyi olduğu koltuklar bence sürücüyü iyi bir şekilde sarıyor ve otomobilin sportif karakteriyle uyum içinde. Sportifliği vurgulayan diğer detaylarsa kırmızı dikişli deri direksiyon simidi ve vites topuzu. Çok önemli olmasa da göstergelerde de ufak bir değişiklik var. Diğer i30'larda yakıt ve hararet göstergesi dijitalken bu otomobilin sportifliğini vurgulamak adına onlar da analog tercih edilmiş. Müzik sistemi ve klima kumandalarında herhangi bir farklılık yok. Elinizin altında ve kolay bir şekilde kullanılıyor. Küçük eşya gözleri konusundaysa i30'un kokpitinin gayet cömert olduğunu söyleyebilirim. Burada vitesin önünde büyükçe diyebileceğim iki tane göz var. Ayrıca vitesin arkasında da sürgülü bir kapağa sahip iki tane bardaklık var. Kapı cepleri, torpido gözü ve kol dayamayı da eklerseniz burada eşyalarınızı koyabileceğiniz fazlasıyla seçenek var. i30'un iç mekanı ve bagajı ile ilgili detaylara daha önce yaptığım testten ulaşabilirsiniz. Onları burada tekrarlamaya gerek yok bence. En iyisi lafı daha fazla uzatmadan bu otomobili test etme nedenim olan yeni motorundan bahsedeyim size. i30 Turbo'nun kaputunun altında 1.6 litrelik turbo beslemeli bir motor görev yapıyor. 186 beygir güç ve 265 Nm tork üretiyor bu motor. Bu motoru i30'da sadece 6 ileri manuel şanzımanla alabiliyorsunuz. Otomatik seçeneği olması bir avantaj olabilirdi ama benim fikrimi sorarsanız zaten böylesine güçlü ve sportif bir otomobil istiyorsanız bunu manuel şanzımanla kullanmak sürüş keyfini zaten daha üst düzeyde yaşamanızı sağlıyor. Motorun gücü ve çekişi bence gayet iyi ama rakamsal olarak baktığınız zaman 186 beygir insanda çok fazla beklenti uyandırıyor. Bunu karşılayamıyor diyebilirim ama ister yüksek hızlara çıkmak konusunda olsun, ister ataklık konusunda olsun motor beklentilere iyi bir şekilde cevap verebiliyor.
Şanzımanla da uyumlu bir birliktelikleri var. Şanzımanın hem kemikli yapısı hem de yolları belirgin olması nedeniyle o da kolay bir şekilde kullanılıyor ve bence sportif kullanım zevkinizi büyük oranda tatmin ediyor. Turbo besleme sayesinde 265 Nm tork değeri sunan motor alt devirlerde bile şehir içi beklentilerini rahatlıkla karşılıyor. Yüksek hızlara çıkma konusunda motorun nazlı olmadığını söyledim ama yüksek hızlara çıktığınız zaman bir tane problem ortaya çıkıyor. O da rüzgar sesi kabinde fazlasıyla duyuluyor. Yani yalıtım konusunda i30'un çok başarılı olduğunu söyleyemem ne yazık ki. Sürüş özellikleri konusundaysa i30 diğer kardeşlerinden çok farklı şeyler sunmuyor. Yani bu otomobilin yürüyen aksamında veya direksiyonunda bir değişiklik yok. Ama üzerindeki 18 inçlik jantlar neticesinde bozuk zeminlerden geçerken otomobilin biraz daha gergin olduğunu hissediyorsunuz. Elektrik destekli direksiyon sistemi de biraz yapay tepkiler veriyor. Ama bunun 3 tane modunun olması, yani normal, spor ve konfor olmak üzere bu 3 farklı mod arasında seçim yapabiliyor olmanız en azından sporta aldığınızda direksiyonun biraz daha sertleşmesini sağlıyor. Son olarak da aracın yakıt tüketiminden bahsedeyim. Ben bu aracı 205 kilometredir kullanıyorum ve şu anda yol bilgisayarında bana 10.7 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer rakamsal olarak her zaman olduğu gibi size yüksek gelecek biliyorum ama sonuçta bu 186 beygir gücünde bir motora sahip ve bundan daha düşüğünü beklemek zaten anlamsız olur. Ki size şunu da söyleyeyim, ben aracı test ettiğim süre boyunca belli zamanlarda daha performanslı kullandım ve o zaman ölçtüğüm değerlerde tabii ki bundan daha yüksekti. Ama siz kullanım stilinize göre bu değerleri tabii ki daha aşağı çekebilirsiniz. i30 Turbo, aksesuarlarla farklılaştırılan gövdesiyle insanların dikkatini çekmeyi başarıyor. Şahsen benim de dikkatimi çekti diyebilirim. Ama daha önemli bir konu var. O da i30 Turbo'nun diğer benzinli motorlu kardeşlerinden tam 50 beygir daha güçlü olması ve bunun karşılığında 10.000 TL daha pahalı olması. Eğer siz performans meraklısıysanız ve benim fikrimi merak ediyorsanız bence alacağınız zevk oranında bu farkı vermeye değer. Görüşmek üzere.